Evet, herkese merhabalar. Bu sefer değişik bir tarzda açtım videoyu. Burada hiç edit yapmadan, işte kesmeden, neyse o şekilde ürünlerin içlerine bakacağız arkadaşlar. Ve siz de belki hani açmak istiyorsanız, nasıl açacağınızı bilmiyorsanız sizlere de yardımcı olmuş olurum. Eğer böyle nasıl diyeyim, modifiye yapmak istiyorsanız, o şekil söyleyeyim, özelleştirme yapmak istiyorsanız. Öncelikle bir ürünü açacağınız zaman kesinlikle onu kablolu moda alın ya da kapatın. Kapatmak burada kablolu moda almak aslında. Dongle'la bağlantısını kesin arkadaşlar. Sonrasında ise skatezleri bir önce ısıtın. Isıttıktan sonra hafiften bir çıkartın. Bu ısı çakmakla kesinlikle değil. Nasıl diyelim? Güneş kadar böyle ısı verecek. Peteğinin üzerine olur. Güneşe biraz tutmak olur. Böyle biraz ısıttıktan sonra burada bazı böyle nasıl diyeyim size çentikler olur. Çentik kısmından şöyle bastırdığınız zaman bunlar çıkar. Bunların altında vidalar var. Zaten kendiniz göreceksiniz. Bu vidaları da sökeceksiniz. Şimdi ben bunları hemen hızlı hızlı bir çıkartayım. Bu arada videolar gelmiyordu. Sebebi ise işte birçok şey oldu. Elim kırıldı. Hala da tam iyileşmiş değil ama elimden geldiğince videoları çekmeye çalışıyorum. Şuradan da şunu açayım. Herhangi bir edit olmayacak bu şekilde. Eğer bu tarz videoları beğenir misiniz bilmiyorum da benim genelde pek hoşlandığım bir video tarzı değil. Eğer sizler beğeniyorsanız beğen butonuna bastığınız müddetçe ben de sizlere ne yaparım? İşte bu tarz videoları çekerim diye söyleyeyim. Şimdi bak göstereyim size de. Gördün mü? 4 tane vida var. Bunları bir sökeceğiz hemen. Şöyle göstereyim. 4 tanesini de çıkarttık arkadaşlar. Bu kırık olan parmağım bu düzelmiyor nedense ya. Bu böyle kaldı. Bir ara bunun için de özel bir daha doktora gitmem gerek. 4 tanesini çıkarttım. Bu arada Atak Shark R5'in detaylı videosunu izlenmek isteyenler için şöyle hemen üst tarafa videonun linkini bırakırım. Oraya bastıkları zaman bu mouse'un detaylı videosuna bakabilirler. Şimdi çıkartacağız. Şimdi baktığınız zaman çıkmıyor. Şöyle sallasanız da çıkmaz. Genelde bakın genelde diyorum. Şu kısımlarda üst tarafı zaten burada çentik. Şurada ve şurada şöyle içeri doğru gömük çentik olur. Bunu şeyde neydi onun ismi? Karbon fiberde çok rahat hareket edebilirsiniz. Mesela plastikte de öyle çünkü esneme payı var. Ama magnezyumda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Magnezyumda bazen çentik koyuyorlar, bazen koymuyorlar. Yani magnezyumu böyle fazla bastırmaya gelmez. Hatta bastırırsanız kırabilirsiniz bile. Ona dikkat edin. Ama magnezyumda daha rahat hareket edebilirsiniz. Rahat hareket edebilir diye de abanmayın. Ona da dikkat edin lütfen. Şuradan taraftan deneyelim. Tamam. Üst taraftan şuradan ittirince çıktı. Genelde ben de unutmuşum. Bayağı da ben de sökmüyordum. Tamam. Bu birinci tırnak, ikinci tırnak. Şurada bir tane daha var. Üçüncü. Açarken nasıl yaptığımı söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi böyle ilerliyorum ya. Bak burada takıldı. Şöyle yani bu tarafa doğru kaktırma yapıyorum. Otomatikman açılıyor. Şimdi şöyle açıp göstereyim size de. Videoda zaten size söylemiştim arkadaşlar. Beyaz rengini aldığınız zaman dikkat edin diye. Bakın daha göstereyim bu şekil. Bak gördün mü? Siyah resmen. Bunun içi tamamen siyah. Ona dikkat edeceksiniz. Pil kısmı burada. Şöyle göstereyim. Burası sırf şey yani karton özel olarak yapıştırmışlar. Bunun altında pili var. Pili göstereyim. Hadi sizin için ilk video olduğu için şöyle göstereyim. Bu pil arkadaşlar. Şurada mAh değeri yazar. Onu da size göstereyim. 230 mAh diye burada görebilirsiniz. Yazılar çok küçük oluyor. Benim kameramda o kadar güzel değil. Aslında iyi bir kamera da lensten dolayı böyle optik bir lens değil. Yani nasıl diyeyim size? Çok ince yazıları göstermiyor. Bu yüzden hepsini gösteremeyeceğim. Şimdi bundan sonra kapalı ama yine de çıplak elinize falan dokunmayın. Yine böyle bir plastikle. Şimdi burada sensör var. Siz sensörü şu anlık bu şekil biliyorsunuz ama daha ben size detaylı anlatırım. Hatta göstereyim buradan. Bak bu sensör ama bir de sensörün aynası var. Arka tarafta görüyor musun? Şurada ayna var. Şimdi bakalım PicsArt denmişti. Evet doğru. Bakın arkadaşlar sensör PicsArt yine elimize dokunmayalım ne olur ne olmaz. PicsArt 3950 Max yazıyor. Evet doğru 3950 Max. Bunu başka anlamanın yolu da var. Mesela 3395'lerde 8 ayak olur.
O 3950'lerde 10 ayak. Bak sayalım. Şimdi şuradan sayacağız. 2, 4, 6, 8, 10. Bak bu 10 ayak. Tamam mı? 2, 4, gözüm seçmiyor ama 6, 8 ve 10. Evet. 10, 20 ayak. Burada o 33.95'lerde 8-8 olur. Şeylerde ise 39.50'lerde 10-10 olur ki 10-10 gördüğünüz gibi. MC olarak size okuyorum. 52.840. Evet doğru. Ya, okuyamadığım için kusura bakmayın. Şimdi 52.840 var ve PAV 33.95 sensör var. Bakın sensör bu. Ama size bir şey göstereceğim. Şu arkadan göstereyim. Şu gördüğünüz arkadaşlar sensörün aynası. Bu ayna Pixart'a ait değil. Birçok mesela şöyle göstereyim bir dakika hemen onu da göstereyim size. Bak VL Mouse'un sensörü Pixart olduğu gibi aynası da Pixart. Bunu nereden anlayabiliyoruz? Buradan size gösteremem. Bir imkanı yok. Şu içeriden baktığın zaman şu sensörün aynasına orada Pixart diye yani PXI diye amblemini görebilirsiniz. Ama Attack Shark'ta ben buna baktım. Hiçbir şekilde Pixart olduğunu görmedim aynasının. Ama sensör olarak içini açıp baktığımızda direkt olarak görebiliyoruz. Yani PAV 3950 direkt üzerine yazmışlar. Şimdi MCU'yu da tamamladık. Pili de gördük. Omron switchleri burada görebilirsiniz. Üzerlerinde zaten Omron yazıyor. Şöyle bakalım. Omron switchler var. Modelini de şuradan göstereyim isterseniz size. Ah düşürmeyelim. Pille bağlantısı kopmasın. Onu da aslında çıkartıp size gösterebilirdim. Modeli de bu. Bu model arkadaşlar yani D2FC modeli. Bu 100 milyon zaten 100M diye yazılmış yanına. Bak onu da göstereyim size. Gördün mü? 100M şeklinde burada bir yazı var. 100 milyon Omron optik switchler bunlar. Siz bunu diğer optik diyorum. Mekanik switchler bunu şuradan da anlayabilirsiniz. Bak alt taraftan onu da göstereyim. Ha buradan da gözüküyormuş sana bak. Şu alt taraftan görüyor musunuz? 3 tane ayak çıkmış. Bunun mekanik olduğunu gösteriyor. Optiklerde bu böyle yok. Yani plastik bir ayak giriyor. Tamamen switch içeride işlevini görüyor. Herhangi bir şey yok. O kısımda sadece sensör var. Onu da inşallah bir ara size gösteririm. Sonrasında Endocore ise bunu gösteremeyebilirim size ama bakayım. Endocore bilmem okunabiliyor mu ama büyük ihtimal okuyamıyorsunuz. F switch yazıyor arkadaşlar Endocore'da. Yani dediklerine uymuşlar. Şu Endocore switch'ine görüyorsunuz. Bu da Hoana arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi Hoana'nın kendi amblemini şu hemen şurada görebilirsiniz. Hoana. Şimdi bunları da hallettiğimize göre bunu pille yan switchlerin bağlantısını yan switchlerin de bak bunu buradan biraz şey yapmışım oynatmışım. Şunu şöyle biraz içeri sokayım. Pille derken ne? Yan switchli devrelerin ayırabilirsiniz şu kısımdan arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim. Şunu böyle yukarı doğru çekiyorsunuz. Yukarı çektikten sonra benim gözlerim şimdi çok iyi değil. Yani nasıl diyeyim size onu oraya düzgün bir şekilde yerleştirmeniz gerek. Bunu da size baştan söyleyeyim. Şimdi şu yan tarafını göstermek istiyorum. Bak. Görüyor musun? Yan switchleri yan tarafa destek atmışlar arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz mu? Yani yan switchler gömme olmayacak. Ki zaten olmuyor. Bu çok güzel bir şey. Yan switchleri de size göstereyim isterseniz. Şimdi bunu bir sökeyim. Yan switchleri söktüm arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Hoana yazılarını burada. Ve şöyle göstereyim. Yani bu mavi mi pembe mi tam bilmiyorum ama siz daha iyi anlarsınız renkten. Burasıyla şuradaki onu da göstereyim. Şu yandan. Şuradaki buradaki de Huana'ydı bak. Noktanın rengi farklı. Bu ne renk? Yeşil herhalde bu. Şu da herhalde pembe. Siz daha iyi bilirsiniz. Buradaki de farklı bir Huana switch. Bu da bu renkte. Yani siz artık ben mavi diyeyim siz pembe deyin gri deyin. Ben renk körüyüm anlamıyorum. Yani bu da Huana bu da Huana. Sadece buradaki yeşil ya da turuncu bilmiyorum tam olarak. Yeşil gibi sanki. Buradaki de pembe gibi. İşte artık siz anladınız beni. Bunun haricinde de zaten başka bir şey yok. Şunu söyleyecektim. Bak bu da yani bu PCB'nin şu da gerçekten şunu yapmaları çok iyi bir şey. Bazı mouse'larda yok. Bazılarında yani nasıl diyeyim Sora'da mesela şu yok. Olsaydı büyük ihtimal göçme olmazdı. Bazılarında da yok tabi. Başka bir çare buluyorlar onun için. Dış tarafını da şöyle göstereyim size tekrardan. Gördüğünüz gibi siyah renkte ve şuralar tuş basma yerleri. Buraları genelde yumuşak bir şey koyuyorlar. Burada yumuşak değil. Belki yine karbon fiberleri bilmiyorum.
Genelde fazla uzun kullanım sonrası pre-travel ve post-travel gibi sorunlar çıkıyor bunlardan dolayı. Ama burada olacağını düşünmüyorum. Çok uzun süre boyunca gayet güzel. Bu tarafta da şu yan taraf tuşları da göstereyim. Bakın şunlar da tuşların kendi plastiği. Yani nasıl diyeyim, çok ince tutturulmuş. Bak şu ayaklar çok ince. Genel hafif olan mouse'ların birçoğunda artık böyle siyah renkte. Yani çok kaliteli bir malzeme değilmiş gibi duruyor ama yine de kesinlikle uzun seneler sizi götürecektir. Çünkü destekli, yani içine göçme falan yapmayacaktır. İçinde bu şekilde göstermiş oldum sizlere. Son olarak da PCB'nin isterseniz bir kalınlığını göstereyim diyeceğim. Şununla bir dakika bakayım. Ya aslında çok değil. 0.7 milim civarlarında arkadaşlar bunun PCB'si. Maksimum 1 milimdir ama bu 1 milim olamaz. 0.5 kadar da ince değil. 7-8 civarı bir PCB'si var bunun. Çok ince değil, çok kalın değil. Genelde çift katmanlı değil. Katmanlı yapabilirler ama katmanlı yapmıyorlar. Tek katman bir şekilde PCB'de burası. Bir şunu sökeyim. Size aynasını da göstereyim burada. Bu arada bunların vidalarını karıştırmayın. Hangi vida nerenindi sonra bulamazsınız. Bunu da bir açayım. Size göstereyim. Bazen ben bu devre kartına falan dokunduruyorum. Siz o kadar cesur olmayın arkadaşlar. Yani lehim kısmına değdirirsiniz ve oradan bir şey kopartırsanız yaparsınız. Bilginiz olsun. Hani ben böyle cesurca yapıyorum çünkü elim ağrıyor. Yani hani çok hassas davranamayacağım. Normalde ben de böyle değilim kesinlikle. Şöyle bakalım. İnşallah çıkartmadığım bir video yoktur. Evet, çok güzel bir şekilde çıktı. Arkasını da göstereyim. Burası DPI tuşu. Ayna dediğim bu arkadaşlar. Yani sensörün aynası. Hazır açmışken bakayım. Aa evet, bak adamların hakkını yedik. Gösterebileceğim bakalım. Amblemi burada. Yani ayna da Pixart'tan alınmış. Bunu da böylece teşhisini koymuş olduk. İyi ki açmışız ya. Hakkını yiyecektik milletin. Evet, arka tarafta bu şekilde arkadaşlar. Optik olmadığını buradan anlayabilirsiniz. Tabi buradan da size göstereyim. Bak şöyle 1, 2, 3 tane ayak var. Bunlar optik değil, mekanik ayaklar. Artık siz anladınız ne demek istediğimi. İçi dışı komplesini sizlere göstermiş oldum. Bilmiyorum, ben bu tarz şeyleri seviyorum. İnşallah sizler de seviyorsunuzdur. Seviyorsanız artık, sevmiyorsunuz, tamamen tercih sizin. Eğer videoyu beğenirseniz anlarım ki siz bu tarz videoları, yani siz bu tarz şeyleri seviyorsunuz. Siz söyleyin videoları. Ben de atmaya devam ederim. Onun haricinde ya canım sıkıldıkça atarım. Kendi zevkime göre atarım. Ama siz beğeniyorsanız eğer, sizin beğenmenize göre de ona göre de atmaya devam ederim. Zaten açtıysanız toplamayı da benim gibi video çekerek, geri sararak öğrenebilirsiniz. Şunu unutmayın, kesinlikle kabloyu çıkartın arkadaşlar. Devre dışı bırakın. Yani mouse'unuzu dongle'la kapatın bir nevi. Hatta eğer gözleriniz çok iyi görüyorsa pille bağlantısını direkt çıkartın. Sonrasında ise yan switchleri de böyle langur langur çıkartmayın. Direkt olarak bağlantısını çıkartın. Hatta pille ben bağlantısını kesebilirdim. Daha iyi olurdu. Devre kartı falan zarar görmez eğer küçük bir müdahale sonrasında. Yani siz ilk önce açtığınız gibi şu pilin şuradan çekin. Hatta bu da çekimle de daha kolay. Şimdi ben gözüm iyi olmadığı için çekemeyeceğim. Çünkü çekersem takamayabilirim. Aklınızda olsun. Bu şekil çıktı. Toplaması da zaten bildiğiniz gibi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.